Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda dünyanın en uzun radarı olan Sovyet Duga radarı hakkında bilgiler vermek istedim. Gökyüzüne doğru yükselen dev metal yapılar. Ormanın ortasında kilometreler boyunca uzanan, sessiz ama bir zamanlar dünyayı titreten bir sistem. Bugün terk edilmiş gibi görünen bu yapı aslında insanlık tarihinin en iddialı teknolojik projelerinden biriydi. Adı Duga radarıydı. Soğuk Savaş yıllarında dünyadaki dengeleri belirleyen şey sadece silahların gücü değildi, bununla birlikte onları ne kadar erken fark edebildiğinizdi. İşte bu noktada Sovyetler daha önce var olmayan ve dönemin ötesine geçen bir çözüm geliştirdi. Ufkun ötesini görebilen, binlerce kilometre uzaktaki hareketleri algılayabilen bir radar sistemi. Peki bu dev yapı nasıl çalışıyordu? Gerçekten anlatıldığı kadar büyük ve güçlü müydü? Ve bu yapı neden dünya çapında tık 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 sesiyle tanındı? Bu videoda yalnızca bir radar sistemini değil, aynı zamanda bir dönemin bilimsel cesaretini, mühendislik kapasitesini ve geleceği görme arzusunu inceleyeceğiz. Çünkü Duga radarı sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda ufkun ötesine bakma fikrinin somutlaşmış haliydi. Hazırsanız başlayalım. Duga radarının dünyanın en uzun radarı olması gerçeğiyle söze başlayalım. Burada sadece uzun bir anten sisteminden değil, aynı zamanda dönemin en karmaşık ve en ileri mühendislik projelerinden bahsediyoruz. Sovyetler Birliği'nin bilimsel yaklaşımını anlamadan Duga'yı tam olarak kavramak zor. Özellikle Soğuk Savaş döneminde teknoloji yalnızca bir araç değil, doğrudan stratejik dengeyi belirleyen bir faktördü. Kapitalist dünyaya karşı üstünlük kritik alanlarda asla elden bırakılmamalıydı. Bu nedenle Sovyetler savunma sistemlerinde erken uyarı kapasitesini artırmaya büyük önem verdi. Çünkü kıtalar arası balistik füzelerin ortaya çıkışıyla birlikte savaşın doğası tamamen değişmişti. Artık bir saldırıyı durdurmak değil, onu mümkün olan en erken anda tespit etmek hayati hale gelmişti. İşte Duga radarı tam olarak bu ihtiyacın ürünüydü. Klasik radar sistemleri radyo dalgalarını doğrudan hedefe gönderirdi ve geri dönen sinyali analiz ederdi. Ancak dünyanın eğriliği nedeniyle bu sistemler belirli bir mesafenin ötesini göremezdi. Duga radarı ise bu sınırlamayı aşmak için çok daha yaratıcı bir yöntem kullandı. Radyo dalgaları iyonosfere gönderiliyor, oradan yansıyarak tekrar dünyaya düşüyor ve binlerce kilometre ötedeki nesnelerden gelen geri yansımalar analiz ediliyordu. Bu aslında doğayı bir tür yansıtıcı yüzey olarak kullanmak anlamına geliyordu. Ancak bu sistemin çalışabilmesi için yalnızca güçlü vericiler yeterli değildi. Aynı zamanda iyonosferin davranışını da anlamak gerekiyordu. Güneş aktiviteleri, günün saati, mevsimsel değişimler gibi durumların tamamı sinyalin nasıl yansıyacağını etkiliyordu. Sovyet bilim insanları bu değişkenleri analiz ederek sistemi optimize etmeye çalıştı. Bu yönüyle Duga sadece bir radar değil, aynı zamanda atmosfer fiziği üzerine kurulmuş dev bir deneydi. Duga'nın en bilinen ve en büyük versiyonu bugünkü Çernobil yakınlarında kurulan Duga 1 tesisiydi. Bu yapı gerçekten de insanı hayrete düşürecek boyutlardaydı. Yaklaşık 150 metre yüksekliğe ulaşan antenler yüzlerce metre boyunca uzanıyordu. Uzaktan bakıldığında adeta metalden yapılmış dev bir duvar gibi görünüyordu. Bu yapı sadece teknik bir sistem değil, aynı zamanda Sovyet mühendisliğinin görsel olarak da ne kadar iddialı olduğunu gösteren bir simgeydi. Diğer yandan bu devasa yapının arkasında çok daha karmaşık bir sistem vardır. Duga sadece bir anten dizisinden ibaret değildi. Dev verici istasyonları, alıcı merkezler, sinyal işleme birimleri ve bunları destekleyen geniş bir altyapı ağı bulunuyordu. Sistem sürekli olarak veri topluyor ve bu verileri analiz ederek olası füze fırlatmalarını tespit etmeye çalışıyordu. Bu süreçte sinyal gürültüsünü ayıklamak, yanlış alarmları önlemek ve gerçek tehditleri belirlemek oldukça zorlu bir görevdi. Ama Sovyet teknolojisi üstesinden gelmişti. Duga'nın en dikkat çekici yönlerinden biri de dünya çapında fark edilmesiydi. Radar çalıştığında yaydığı sinyaller kısa dalga frekanslarında güçlü bir parazit oluşturuyordu. Bu parazit radyo kullanıcıları tarafından tık 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 şeklinde duyuluyordu. Bu yüzden Batı'da bu sinyale Rus ağaç kakanı adı verildi. Elbette bu isimlendirme sistemin karmaşıklığını oldukça basitleştiren bir etiketten ibaretti. Gerçekte bu ses son derece gelişmiş bir erken uyarı mekanizmasının yan ürünüydü. Sistemin arkasındaki insan gücü de en az kendisi kadar etkileyiciydi. Sovyetler Birliği bu projede fizikçilerden mühendislerine kadar geniş bir uzman kadrosunu bir araya getirdi.
Elektromanyetik dalgalar, sinyal işleme, atmosfer bilimi gibi alanlarda yapılan çalışmalar Duga'nın başarısında kritik rol oynadı. Bu proje aynı zamanda Sovyet Bilimsel Organizasyonu'nun ne kadar koordineli çalışabildiğini tüm dünyaya göstermiştir. Tabii ki bu kadar büyük bir sistemin bazı zorlukları da vardı. Öncelikle enerji tüketimi oldukça yüksekti. Duga'nın çalışabilmesi için büyük miktarda elektrik gerekiyordu. Ayrıca sistemin performansı iyonosfer koşullarına bağlı olarak değişebiliyordu. Bu da zaman zaman sinyal kalitesinde dalgalanmalara neden olabiliyordu. Ancak bu tür zorluklar sistemin değerini azaltmak yerine onun ne kadar ileri bir teknolojiye dayandığını ortaya koymuştur. Çünkü dönemin sınırlarını zorlayan her teknoloji beraberinde yeni problemler de getirmiştir. 1980'lerin ortalarına gelindiğinde teknolojik gelişmeler teknik zorluklara dair yeni çözümleri de beraberinde getirdi. Özellikle uydu tabanlı erken uyarı sistemleri daha hızlı ve daha doğrudan veri sağlayabiliyordu. Bu yeni teknoloji Duga gibi dönemin devasa teknolojilerinin önemini kademeli olarak azaltmıştır. Ancak şu bir gerçektir. Duga sistemi sayesinde elde edilen tüm deneyim ondan sonraki gelişmiş teknolojilere katkılar sağlamıştır. Günümüzde Duga radarının kalıntıları hala ayaktadır. Paslanmış antenler, sessizliğe bürünmüş dev yapılar bölgede halen görülebilir. Bu yapılar hala tüm insanlığa bir şeyler anlatıyor. Adeta bir dönemin bilimsel cesaretini, mühendislik gücünü ve sınırları aşma arzusunu temsil ediyorlar. Bu yapılar sadece geçmişin bir kalıntısı değil, aynı zamanda insanlığın teknolojiyle kurduğu ilişkinin somut bir örneğidir. Evet dostlar, Duga radarı Sovyetler Birliği'nin bilim ve teknolojiye verdiği önemin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Ufkun ötesini görebilme fikri yalnızca askeri bir ihtiyaç değil, aynı zamanda dönemin bilimsel bir meydan okumasıydı. Ve bugün bile bu dev sistem bize şunu hatırlatıyor. Teknoloji sadece mevcut sınırları kullanmak değil, o sınırları yeniden tanımlamaktır. Duga gibi projeler insanın doğayı yalnızca anlamakla kalmayıp onu kendi amaçları doğrultusunda yönlendirebileceğini de gösterir. Ve bazen en büyük ilerlemeler imkansız gibi görünen fikirlerin peşinden gitmekle mümkün olur. Bu video boyunca Duga radarının tarihsel önemine dair bilgileri sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna basmayı ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.